Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Şimdi bu videoda sizlerle beraber su türbünümüzü toplayacağız. Türbünü arkadaşlar geçen videoda yaptığımız gibi en kolaydan dikkat gerektiren parçaya doğru devam edebiliriz. Bunun için arkadaşlar normalde su türbünümüzün alt mekanizması ile başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sistem bunun üzerinde görevini icra edecek. Hemen bunun ayaklarını takmakla başlayabiliriz. Bunların tam oturduğuna emin olalım. Bu ürünleri yuvaya oturturken arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey tam merkezine kadar bu alüminyum parçanın gittiğine emin olmak. Peşinden buradaki sıkıştırma aparatı sayesinde bu ayağımızı buraya sabitleyeceğiz. Bunun iki yönü var gördüğünüz gibi. Zaten ters yönde bağlantı gerçekleşmeyecektir. Evet. Yeteri kadar sıktıktan sonra bir sonrakine geçiyoruz. Dört parçamızı da yerleştirdikten sonra şimdi sıkıştırma aparatlarına bağlıyoruz. Alt sistemimiz tamam. Şimdi onu bir köşeye alalım. Bir sonraki ana parçamız arkadaşlar türbinimizi toplayabiliriz. Evet. Burada arkadaşlar dikkat edeceğimiz şeylerden biri gördüğünüz gibi bu parçanın takılma yönü var. Yani yuvanın doğru açıyla gördüğünüz gibi. Zaten ters takamazsınız. Ama buna dikkat edin. Yani ters takmaya çalışırsanız gereksiz zorlayacaksınız. Parçaya zarar verebilirsiniz. Bu konuda dikkatli olalım. Yuvasına yavaşça yerleştiriyoruz. Evet. Tık sesini duyduk. Bu burada belli bir seviyede sıkıştığı için düşmeyecektir. Şimdi sırasıyla bunları yerleştiriyorum. Tam oturmaması önemli değil arkadaşlar. Zaten yani yuvasının içerisine girmesi yeterli. Tam oturmasını zaten somon ve civatalarla gerçekleştireceğiz. Ama kapağı tutturmak için gereken bir miktar oturmasını istiyoruz. Eliniz alıştıktan sonra hız kazanabilirsiniz. Tüm yuvalar yerleşti arkadaşlar. Şimdi bunların karşılıklarını yerleştireceğiz. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken kısım buradaki kama yuvası ile karşıdaki yuvayı aynı merkezli yapmamız lazım. Yani tam karşı karşıya gelmesi lazım. Evet. Şu an gördüğünüz gibi. Yani bu eğer merkez böyle duruyorsa yanlış bir konumlama. Böyleyse bakın tam. Şimdi paslanmaz cıvatalarımızı takıyoruz arkadaşlar. Bunu ters yönden takacaktık. İlkten somonları taksak daha pratik olabilir aslında. Şöyle bakın yerleştirdim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüm somunları yerleştirdik. Şimdi daha deminki gibi yine yaptığımız gibi arkadaşlar merkezleri eşleyip tam karşı karşıya getirip şu an olmuş olması lazım. Evet. Şimdi pullarla beraber civataları montajını yapalım.
Bunlar arkadaşlar boşluğunu almak için elle daha hızlı oluyor bu arada. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar kalanı anahtar yardımıyla yapacağız. Burada dikkat edeceğimiz noktalardan biri, şuraya dikkat edin arkadaşlar. Normalde şu bizim kaşığımız şu iki plakanın arasında şuradaki boşlukları kapatması lazım. Bakın dikkat edin, burayı elle birleştirdik. O yüzden burada çok fazla boşluk yok ama buraya yeteri kadar baskılanmadığı için şurada bir boşluk var. Şimdi ben buradaki cıvatamı sıktığım zaman yavaş yavaş oturacak. Ben bu boşluğu ikisi eşit miktara gelene kadar sıkacağım. Yani burada çok fazla sıkmanıza gerek yok. Zaten kendi içinde kilitleniyor. Ama buradaki hedefimiz şuradaki boşluğu hepsini eşit miktarda kapatmak. Kapatabildiğimiz kadar. Şimdi sıkma işlemine geçiyoruz. Normalde tabii karşılıklı sıksak daha sağlıklı olur. Yani karşılıklı birbirlerine sıksak hem plakanın daha birbirine destekleyerek oturmasını sağlayacağız. Boşlukları olanı alalım da şöyle bakayım, daha dönebilen varsa döndürelim. Anahtarla son zorlu sıkımları gerçekleştirelim. Evet. Hepsi elle oturacağı kadar oturdu diye düşünüyorum. Şimdi kalanları devam edelim. Ben sıradan gidiyorum. Hepsini hafiften yarım tur gibi. Birazdan oturma seslerini duyacaksınız arkadaşlar. Sıkma işlemi hafiften sertleştikten sonra arkadaşlar araların mesafesini kontrol edeceğiz. Evet, yavaş yavaş ortalama bir sertliğe yakaladı. Bakın gördüğünüz gibi şuradaki fena değil ama biraz daha baskılanması lazım. Birazdan tam oturma gerçekleşecek arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi oturan parça. Tabi her parçadan böyle bir ses beklemiyoruz. Bizim şu an referans noktamız gözlerimiz, yani gördüğümüz mesafeyi referans alıyoruz. Çünkü bazıları, bakın dikkat edin, şu oturmuş gibi. Gördüğünüz gibi bakın bu tamam. Bunlar da tamam. Bunlardan herhangi bir ses gelmedi. Tabi bazıları geçme esnasında ses getirebiliyor. Şimdi sıkım işlemi yaparken bir yandan da gözümle şu arayı kontrol ediyorum. Yani bu ara değil arkadaşlar. Şuna dikkat edelim. Şu aradaki boşluk kalacak. Ama buradaki hedefimiz şu kaşığın dibindeki boşluk. Ortalama arkadaşlar hepsinin aynı sıkılığa gelmesini sağlıyoruz. Yani böyle aşırı gevşek aralarında olabiliyor. Çünkü sonradan bir oturma oluyor. Oturma esnasında bir boşluk tekrardan kalıyor. Biz bunu anahtarla kontrol ediyoruz. Ortalama hepsinde tatlı bir sıkılık almamız lazım arkadaşlar. Yani örnek veriyorum, yaklaşık burada 2 kilograma denk gelecek bir baskı hayal etmeniz için söylüyorum. Yani tahmin olarak yani 20 Newton'luk bir şu parmağımda baskı oluşturuyor kuvvet anlamında. Şu an ortalama arkadaşlar hepsinde aynı sıkılığı yakaladım. Ve şurada da boşluklar, bakıyorum, boşlukları kontrol ediyorum. Bakın oturmuş vaziyette. Şu an bu tamamlanmış durumda. Şurada biraz bir bakın, şöyle boylarını az çok göz önünde bulundurun. Şu biraz geride kalmış. Bunu zaten şöyle görüyorsunuz, bakın boş, şuna göre bakın bu tam oturmuş. Şu ise az bir mesafe var. Hemen zaten
civatasının uzunluğundan buradan fark ediliyor. Kameradan çok görünmese şu biraz daha geride olduğu gözüküyor. Şimdi ben bunu yerine takıyorum. Evet. Bakın bu da oturdu. Az bir şey daha sıkabilirim. Evet. Bakın arkadaşlar. Tamam diyebiliriz bunu da. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki çıkıntıların birbiriyle neredeyse aynı. Görüyorsunuz. Şu an bu tamamdır. Bir sonraki aşamaya geçelim. Bunu bir köşeye alalım. Bir sonraki aşamada arkadaşlar motorumuzu montajlayacağız. Burada motorumuzun yuvası burada. Kalan paslanmaz somunlarımızı da yerine yerleştiriyoruz. Normal somun da kullanılabilir ama arkadaşlar bu suyla aktif temas edildiği için paslanmaz malzeme kullanılmasını özellikle buna benzer bir ürün yapacak arkadaşlar için en azından bir fikir olması için söylüyorum. Şunu yerine oturturalım arkadaşlar. Evet. Arkadan içeri doğru arkadaşlar. Hafiften kavrayana kadar çeviriyorum. Kavrama gerçekleşince diğer tarafa geçiyorum. Evet. Şimdi sıkma işlemlerini arkasını döndürüp yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bu da yuvasından çıktığı için evet, son vidamızı sıkıyoruz. Tamamdır. Motorumuzu topladık. Türbinimiz tamam. Kapağımız zaten orada. Ana gövdemiz, platformumuz da bitti. Şimdi bunları birleştirme zamanı ve gene enerji üreten motorumuzun çıkış bağlantılarını bulup ondan sonra da bunu kapağımızdaki aydınlatmaya takacağız. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Buradaki arkadaşlar kanalları buradaki platformun üstüne koyacağım. Şimdi burada motorumu tam platformumuzun merkezinden geçiyorum. Kablolarımız da aynı şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamlandı. Şimdi arkadaşlar kablo bağlantılarını bulmak için gene aynı şekilde geçen videomuzda rüzgar türbini videomuzu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Oradaki uyguladığımız yöntemi uygulayacağız. Şimdi arkadaşlar türbinimizi yuvasına yerleştirelim. Burada kama yuvası var. Onu kontrol ediyoruz. Kontrol ederek tam motorumuzu uygun hale getirip yerine oturtturduk. Şu an bakın elle döndürdüğüm zaman rahat bir şekilde dönüş alabiliyoruz. Şimdi burada kablo bağlantılarını bulmak var. Burada arkadaşlar motorumuzun içerisindeki her sargının giriş ve çıkış bağlantılarını bulmamız lazım. Çünkü bunları kendi içerisinde ürettiği gerilimi biz doğrultup kullanacağız. Burada elimizde bir multimetre yoksa arkadaşlar ve motorumuzun içerisinde sabit bir mıknatıs halihazırda bulunuyorsa biz burada arkadaşlar bağlantıları birbirleri içerisinde kısa devre yaparak yani birbirine temas ettirerek burada arkadaşlar eğer bu çift yani giriş çıkış sargısına denk geliyorsa biz bunu motorun içerisinde yüksek bir seviyede dirençle fark ediyoruz. Şimdi ben rastgele iki kabloyu arkadaşlar temas ettiriyorum. Tuttum elimle. Döndürüyorum. Herhangi bir direnç göremiyorum. Bunun akabinde diğer iki versiyon kabloyu deniyorum. Bakın bağladım. Şu an ciddi bir direnç oluştu. Buradan bu çiftin birbiriyle bağlantılı olduğunu içeriden anlıyorum. Ve bu ikisini arkadaşlar elimdeki sokete vidalıyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar soketin hangi tarafı olduğu önemli değil. Çünkü bu giriş kısmı zaten halihazırda bizim doğrultucu devremiz bunu düzenleyecek yani yönlerini falan. Burada arkadaşlar vidalarımızı açtığımıza emin olalım ve vidalar yukarı doğru bakıyorken bir tanesini yerleştirdim. Vidalar aşağı baktığı zaman şöyle bir problem olabiliyor. Soketin ağzı kapanabiliyor. Siz vidayı sıksanız da kabloyu koysanız da soketin içerisine yerleşmemiş oluyor. O yüzden gevşettiğiniz soketi yukarı doğru bakacak şekildeyken bu kabloyu yuvasına yerleştirin. Sonra
Yeteri kadar sıkın. Bakın kontrol ediyorum. Bağlantılarda herhangi bir sorun yok. Şimdi bu işlemi diğer pinlere de yapıyorum. Şimdi aklımda kaldığı kadarıyla böyle. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir çift daha bulduk. Şu an bu daha önce açılı vaziyette. Bunu yerleştirdiğim için açmama gerek yok ama siz gene kontrol edersiniz. İki çiftimizi de. Elimdeki tornavida yuvaya tam olmuyor. Biraz ittirdiğiniz zaman otomatikman arkadaşlar yuvaya oturuyor. O yüzden ilk aşamada girmediği zaman çok şey yapmayın. Hangi çift olabilir? Şu ikisine bakalım. Yok, bulamadık. Diğer ikisinden biri. Evet. Şimdi arkadaşlar bu bağlantıları yaptık. Sıra bizim doğrultucu devremize. Şimdi arkadaşlar bu doğrultucu devrenin üstünde 4 adet köprü diyot var arkadaşlar. Filtre için kondansörlerimiz var. Bu arkadaşlar devrede arkadaşlar her köprü diyotun önüne denk gelen soket bizim motordan gelecek olan enerji bağlantılarımız. Çıkış ise arkadaşlar şu gördüğünüz artı eksi siyah ve kırmızı kablodan sağlanmakta. Burada doğrultulan elektrik arkadaşlar sistemimize doğru akım olarak besliyor. Burada arkadaşlar enerji aldığımız enerji kapağın içerisine yerleştirilmiş olduğumuz ledleri besleyecek. Ben bunu daha önceden bağlantısını yapmışım. Burada bağlantısı arkadaşlar renklere göre dikkat edin. Bakın kırmızı renk kırmızı sokete gelecek. Yani kırmızı renk karşısındaki sokete bağladım. Şu an kırmızı üstte duruyor. Yani ben kapaktaki kablonun kırmızı rengini hatta şöyle bir kapağı takarak sizlere gösterelim. İyi oturttuk. Evet. Şimdi soketimizi takalım. Bağlantılarımızı kontrol edelim tekrardan. Bakın. Soket zaten ters takamazsınız arkadaşlar. Düz takalım. Bakın dikkat edin. Kırmızı kablo üste gidiyor. Karşısında kırmızı kablo. Yani bu artı çıkışımız. Burada ise arkadaşlar eksi çıkışımız var. Yani güç ünitemizden çıkacak olan artı ve eksi kutuplar burada içerideki ledlere gidiyor. Şimdi işin en zevkli kısmına geçelim. Bu kalan bağlantıları yine aynı şekilde arkadaşlar yapalım. Ondan sonra da hızlıca bunun testini yapalım. Bakalım istediğimiz gibi bir enerji üretimi olacak mı? Burada arkadaşlar kabloları yani soketleri rastgele bağlayabilirsiniz. Yani zaten yönü doğru ters bağlama diye bir unsurunuz yok arkadaşlar. Evet. Şimdi teste gidelim. Evet arkadaşlar şimdi gerekli bağlantıları yaptık. Şimdi sistemimize suyu verelim. Bakalım çalışması nasıl? Gayet güzel çalışıyor.